Merhaba, bu hafta sizlerle Ali Ayçiçek'in Surkent hikayelerini konuşacağız. Kitaba geçmeden önce bu kitabın bendeki hikayesinden bahsetmek istiyorum. Kitabı ben yakın bir arkadaşımın tavsiyesi üzerine aldım ve uzun zamandır kitaplığımda duruyordu. Günler önce ne okusam diye kitaplara bakarken dikkatimi çekti. Uzun zamanlarda hikaye okumadığımı fark ettim ve şimdi tam zamanı deyip okumaya başladım. Ali Ayçil'den kısaca bahsedeyim. 1969 Erzincan doğumlu. Tarih bölümü mezunu. Şair ve hikayeci kimliğiyle tanınan bir yazar. Dergah dergisinin yayın yönetmenliğini halen sürdürüyor. Surkent hikayeleri 2004 yılında yayımlandı ve kitabın etki alanı o kadar geniş oldu ki İngilizceye çevrilerek Hindistan'da bile basıldı. Türkiye'de de birçok yayın evi bastı ve en son iletişimden baskısı çıkmıştı diye görmüştüm. Kitap 20 hikayeden oluşuyor. İlk elime aldığımda klasik bir öykü derlemesi izlenimini gördüm. Ama okumaya başladığınızda fark ediyorsunuz ki durum öyle değil. Hikayeler birbirinden kopuk parçalar değil. Her biri evet kendi başına ayakta durabilir ama birlikte okunduğunda ortaya çok daha büyük bir bütün çıkıyor. Bir kent ruhu ortaya çıkıyor. Bu kitabı tanımlamak gerekirse tam olarak ne bir şiir kitabı ne de klasik anlamda bir hikaye kitabı. En doğru ifadeyle bir şairin yazdığı hikaye kitabı diyebiliriz. Ali Ayçil'in şairlik kimliği kitabın her satırında kendini hissettiriyor. Ve bu bence kitabın en güçlü yanlarından biri. Betimlemelere, sözcük seçimlerine, cümlelerin dizilişine bakıyorsunuz ve görüyorsunuz ki burada çok belirgin bir şiirsellik var. Ama bu şiirsellik okuyucuyu yormayan, metni ağırlaştırmayan türden. Tam tersine hikayeleri sessizce derinleştiriyor. Cümleler sakin, ölçülü, bazen çok sade görünüyor ama altı sürekli dolu. Yazar sanki bağırmadan konuşuyor ve bu okuyucuyu daha dikkatli olmaya davet ediyor. Çünkü dikkat etmezseniz bir cümlenin içinde saklanan koca bir duyguyu kaçırabiliyorsunuz. Okurken şunu gözlemledim. Cümleler bazen önünde durup düşünmemiz gereken duvarlar gibi beliriyor. Bazen de geçilmesi gereken kapılar açılıyor. Bazen yol olup akıyorlar. Önce yavaş ilerliyorsunuz, sonra ritim değişiyor ve koşmaya başlıyorsunuz. Tabi yoruluyorsunuz ama yazar sizi mağdur etmiyor. Sayfaların arasına sözcüklerden hamaklar kuruyor ve siz orada dinleniyorsunuz. Hikayeler genellikle bir şiir gibi başlıyor ve bir şiir gibi bitiyor. Ama bu durum öykü formatını zayıflatmıyor. Aksine ona farklı bir derinlik katıyor. Her hikaye sanki anlatılmayan başka hikayelerin gölgesini de taşıyor. Okuyucu olarak siz de o boşlukları doldurmaya davet ediliyorsunuz. Ben okurken çok keyif alarak okudum. Kitabın edebi zarafeti bir yana kurgusal mimarisi gerçekten dikkat çekici. 20 hikaye var ve görünürde birbirinden bağımsızlar. Dilediğiniz yerden açıp herhangi bir hikayeyi okuyabilirsiniz. Ancak kitabın tamamını okuduğunuzda anlıyorsunuz ki bu hikayeler aslında gizemli bir örgüyle birbirine bağlanmış. Yazar bunun için hikayeler birbirleriyle akraba diyor. Bir hikayede yan karakter olarak beliren biri bir diğerinde baş karakter oluyor. Ya da bir karakter hikayenin içinden ete kemiğe bürünüp çıkıyor, büyüyor ve yazardan bağımsız bizimle konuşabiliyor. Kitapta sarrafından seyyahına, demircisinden dilberine, nalburundan nakkaşına kadar çok çeşitli karakterler var. İfritler, göz bağcılar, at hırsızları, hancılar, seyyahlar, nakkaşlar, hassas ruhlarla örülü yarım masalsı bir evren. Özellikle Dilber Makbule, Sakine, Bilge Mansur, Eşkıya Konos, Güzel Mahinur, Mecnun Nurettin, Seyyah İbni Batuta gibi isimler kitabın hafızasında iz bırakıyor. Fıtı 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 fıtı. Özellikle son hikayede dikkat çekici bir şey oluyor. Yazar anlatıcılık görevinden çekiliyor ve sözü Dilber Makbule'ye bırakıyor. O ana kadar anlatılan tüm karakterler ve hikayeler acılarıyla birlikte iç içe geçiyor. Neredeyse her hikayenin merkezinde farklı biçimlerde beliren aşk Dilber'in anlatıcılığında karanlığıyla birlikte keder olup yağıyor. Bunun neden olduğunu da yazar kitabın ön sözünde belirtiyor. Kendilerini anlatıp anlatmamakta kararsız olduğum iki kahraman çıka geldi diyor. Ve kitabı hikayenin kahramanlarının yön verdiğini söylüyor. Bu bende de oluyor. Kitabı anlatmak için kameranın karşısına geçiyorum. Bir bakıyorum ki kitapla ilgili demem gerekenleri dememişim. Hiç aklımda olmayanları söylemişim. Tabi bunlar ilk başlarda oluyordu. Şimdi notlar alıyorum. O notlarla ilerliyorum. Yoksa söz açıyor ve ben kendimi çok farklı şeyler konuşurken buluyorum. Yazar Sur kentini anlatırken ayrıntılı sokak tarifleri veya mimari betimlemeler sunmuyor. Buna rağmen o kenti zihninizde net bir şekilde inşa edebiliyorsunuz. Çünkü bu şehir duvarlardan, binalardan değil, insanların korkularından, alışkanlıklarından, suskunluklarından ve kaderlerinden inşa ediliyor. Hancı, seyyah, nakkaş, tuhaf karakterler, yarı masalsı figürler
figürler hepsi bu kentin bir parçası ve her biri başka bir insani durumun temsili. Yazarın tarih bölümünden mezun olduğunu söylemiştim. Yazar tarih bölümünü sevmediğini söylüyor. Çünkü tarih büyük insanların hayatını anlatır diyor. Peki arada kalmış küçük hikayeleri kim anlatacak? Tabii ki edebiyat. Kitabın ismini gördüğünüzde doğal olarak Sur kenti neresi diye soruyorsunuz. Zaman gibi mekan da net değil kitapta. Ama anlıyorsunuz ki aşınıp yok olan şehir, tükenip ölen insan kurgusu Sur kelimesini her iki anlamıyla da kullanıyor. Sur hem bir duvar hem de bir kader. Yazar ince damarlarınızla ara sokaklarını, kalın damarlarınızla caddelerini, kalbinizle meydanı kuruyor Sur kentini sizin içinizde. Bütün sırlar sizin damarlarınızdan geçiyor. Bu metaforik yaklaşım okuyucuya kendini metnin içinde bulma fırsatı sunuyor. Kitabın merkezinde bana göre güçlü bir konu var. Kaderle kurulan sessiz ilişki. Karakterler sürekli büyük isyanlar içinde değiller. Daha çok hayatın kendilerine çizdiği sınırlarla yaşamanın yollarını arıyorlar. Bu da Sur kentini biraz kapalı, biraz içe dönük, kaderci ama aynı zamanda çok insani bir yer yapıyor. Kimse mutlak anlamda kahraman değil. Kimse tamamen kötü de değil. Herkes biraz eksik, biraz yaralı. Sakin'in hikayesi bana göre kitabın en etkileyici bölümlerden biri. Ben bu hikayeyi bitirdiğimde doğrudan başka bir bölüme geçemedim. Oldukça derin ve sarsıcı bir anlatım vardı. Hikayenin son cümlesi şöyle. Gözlerine mil çekilmiş bir tek gün, gözlerine sürmeler çekilmiş yılların öcünü fazlasıyla aldı benden. İçinde ise Sakine'nin gözleri için şöyle bir cümle var. Her gün iki parlak yıldızın başucunda uyumuşsun ama fark etmemişsin Numan, dedim kendi kendime. Kimsenin gidemeyeceği iki güzel ülken olmuş, sen yine fark etmemişsin. Sevdiğin insanın gözlerine bir de bu cümleyi okuduktan sonra tekrar bak. Kitapta devlet cümlelere sıkça rastlıyorsunuz. Ama yazarın dili şiirsel ve akıcı. Dil esnek ve etkileyici. Benzetmeler ise oldukça gönle hitap eden türden. Okurken şöyle bir his yaşadım. Sanki sayfaları okumuyorsunuz. Yanınızda biri var, size hikayeleri anlatıyor. Sizi yormadan tatlı bir sohbet havasında ilk kez gittiğiniz bir şehrin sokakları gibi her şey yabancı ama bir o kadar da tanıdık geliyor. Birisiyle sohbet ediyormuşsunuz hissi veriyor kitap. Önemli bir nokta bence. Bu kitap olay anlatmayı öncelikle tutmuyor. Büyük kırılmalar, dramatik dönüşler bekliyorsanız hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. Ama insan durumlarını, küçük ama anlamlı detayları seviyorsanız Sur Kenti hikayeleri tam size göre. Burada esas soru ne oldu değil. Bu insan bu durumda ne hissetti, neyi kabullendi, neye razı oldu. Sur Kenti hikayeleri klasik şark yani Doğu hikayeci geleneğinden besleniyor. Binbir Gece masallarına Dede Korkut'u hatırlatan bir atmosfer var. Kitabı okurken batan bir kentin sokaklarında kayboldum biraz. Derinden hissedilen acılara tanık oldum ve her hikayenin sonunda kendime sordum. Coğrafya biraz da kader midir? Kitap bittiğinde dağ başında bırakılmış gibi hissettim kendimi. Dağdan inmek, gündelik hayata geri dönmek biraz zaman aldı. Sur kentini okurken anladım ki bu yer dışarıda bir coğrafya değil. Biraz da bizim içimizde. Hepimizin zihninde kurduğu, duvarlarını alışkanlıklarla ördüğü, bazen çıkmak isteyip bazen de sığındığı bir kent. O yüzden kitap bittiğinde hikayeler bitti demiyorum. Bu kente konuk oldum diyorum. Hızlı tüketilen, olay yoğunluklu metinler arıyorsanız bu kitap size uygun olmayabilir. Ama edebiyatta atmosferi, dili, insanın iç dünyasına açılan sessiz kapıları önemsiyorsanız Sur kent hikayeleri tam aradığınız yerde duruyor. Bu kitap yavaş okunmak, ara ara durup düşünmek, bazen aynı cümleyi tekrar okumak istiyor. Döne döne okunası kitaplardan. Bu nedenle okumaya karar verirseniz acele etmeyin. Kitap beklemeyi biliyor. Ona zaman tanıyın. O da size çok şey verecektir. Türk Edebiyatı'nın en güzel hikaye kitaplarının arasında yer alıyor bence. Ben bu haftaki videonun sonuna geldim. Videoyu beğenmeyi, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kitabı okuduysanız veya okumayı düşünüyorsanız yorumlarda konuşalım. Sizin Sur kentiniz nasıl? İçinizde hangi duvarları kurdunuz? Hangi kapıları açtınız? Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Edebiyatla kalın. Tarih büyük hikayelere çok düşkündür. Yani mesela Cengiz Han'ın hikayesine çok düşkündür tarih. Büyük kahraman hikayelerine, Napolyon'un hikayesine çok düşkündür. Kanuni'nin hikayesine çok düşkündür. Ama şu soruyu da kendimize sormalıyız. Peki küçük hikayeler ne olacak? Örneğin Cengiz Han'ın Batı Seferi sırasında atların nallarını çakan o nalbantı kim anlatacak? Yani bir fütuhat sırasında bir şehir ele geçirilir. 3-5 gün yağma yapılır. Evinde korkuyla yağmayı bekleyen o çocukların hikayesini kim anlatacak? Onun için bütün tarihler efendi ağzıyla konuşurlar ve küçük hikayeleri yutarlar. İşte küçük hikayeleri de edebiyat Evet, anlatır. edebiyatın